Hoş geldiniz arkadaşlar. Hayırlı akşamlar, bol kazançlar. Umarım güzel bir hafta başlamıştır. Piyasa biraz hareketli başladı. Şimdi hem ne kadar zarardayız, ne yapıyoruz, ne ediyoruz ona bakalım. Hem de şöyle aylık, haftalık ve günlüğe bakacağımız için biraz uzun gelebilir video. Ama ben kendi adıma bunlara bakmak durumundayım. Eee, Belki hani sıkılırsanız da böyle hızlı hızlı geçersiniz. Şimdiden söylemiş olayım. Önce biz bir zararımızla başlayalım. Ne durumdayız, ne yaptık? Buraya da şeyleri koymamışım. Hop, Rainbow'u da atalım. Ben aylık günlük hepsini haftalıkları yaptım. Hani mümkün olabilecek en kısa şeye getirdim. Ama tabii hepsine de bakacağımız için mecburen biraz sürecek. O yüzden tekrar kusura bakmayın. Burada copytrade'de takip eden arkadaşlar olabilir. Genel olarak bilemiyorum, 10 kişi var. Bu ne taraf? Long taraf. Evet, zararımız biraz azalıyor. Güzel, en azından onu görüyoruz. Burada bakalım. Short tarafta da zararımız azalmaya devam ediyor. Bunu da halledeceğiz. Kısa zaman içinde çıkacağını düşünüyorum. Bu şekilde bu iki tarafta pozisyonlar devam ama zarardayız. İşlemlerimizin de şeylerini anlatırız şimdi geldiğinde. Bunları kapatalım. Rainbow'dan başlayalım. Coin hepsine bakarız. Rainbow'da ayı bölgesinde olduğumuzu söylüyoruz. Ne zamandır? Burada ne yapılır? Alırsın, bir süre unutursun. Çok güzel bölgeler yani. Bir daha hani bu fırsat gelmez gibi bir şey değil ama bu eee, olabilecek en iyi yerdeler. Hani öyle söyleyeyim. Bu fiyattan bağımsız yani aylıkların da altında olan seviyelerdeyiz. O yüzden hani fiyat ucuz pahalı diye konuşmuyorum. Yani fiyatlara bakmanın çok mantığı yok. Bölge olarak iyi yerdelerse burada alırsın, unutursun. O tarafı her zaman dediğimiz çıkıyor diye bir şeye dalmanın veya düşüyor diye de shortlamanın. Yani oradaki o harekete aldanıp işlem almayacağız. Burası her zaman çok uzun periyodu anlatan bir bölge burası. Ama dediğimiz o. Yani bakalım son 24 saatte ne olmuş? Ethereum, Bitcoin'de longçular üzülmüş bu sefer. Birazcık shortçular geçen hafta daha almıştı. Şimdi longçuların üzüldüğü bir piyasaya doğru gidiyor. Normal bir seyrinde gidiyor aslında. Çok ekstra bir durum yok. Konuştuğumuz, beklediğimiz şekilde gidiyor. Eh, İlaçlarımızı da alıyoruz. İyileşeceğiz inşallah. Bir toparlayacağız. Ciğerler berbat. Ee, Burada yani 76 bölgesini konuştuk aslında. Oradan destek aldığını görüyoruz. Hmm, Yani yukarı yönlü devam edeceğini düşünüyorum kısa vadede. Aylık kırılım oldu. Bunun sonucu hemen olmayabilir. Ama bir düşüş tarafında olduğumuz gerçeğini de unutmayalım yani. Gel bakalım. Ee, Burada çok iyi gittik genel olarak. Bakın burada da şu 2.65'e dün daha yeni konuştuk. Oradan tepki almış. Normal, güzel çalışıyor yani. Buradaki analizimiz güzel gidiyor. Yani bir ihtimal şu 2.40'lara kadar inmesi de sıkıntı yaratmazdı burada. Ama tekrardan sanki şu 3'e doğru gideceğiz gibi duruyor. Bu da bizim pozisyonlarımızı çıkartmaya yetecektir. Sonra bakarız yine. Burada ne diyorduk? Bu bir gün öncenin hep şeyini verdiği için şimdi yarın burası turuncunun içinde, pardon, turuncunun içine atacaktır. Ama işte buradaki yani bu genel olarak hani piyasanın korkusunu anlatan veya işte iştahlandığını anlatan bir senaryo. Hani eski zamanlarda trade yaparken işte biz buralarda bu kırmızı bölgedeyse hiç düşünme, al. Atıyorum bu yeşillere ya da daha da bu hani koyu yeşile geldiğinde de sat bölgesi olarak görürdük ama şimdiki senaryoda bu grafikler vesaireler çok da bir şey anlam ifade etmiyor. Yani bizim başka şekiller, başka bir şeyler bulup yakalamamız gerekiyor. Bunlara tabii ki bakmaya devam. Hani öyle çöpe atmıyoruz ama bakın mesela bu altcoin sezon indeksi 33, yani o kadar
alakasız ki burası şu an yine sapıttı. Bunu artık şey olarak görüyorum ben. Hani önden ben gidiyorum, arkadan pariteler gelecek gibi. Öyle olmasını umuyorum, yani öyle diyeyim. Aslında bir şey olduğu yok da. Bitcoin dominansın yukarı gitmesini bekliyoruz artık. Yani gidiyor zaten, 60 küsura doğru gidiyordu. Bakacağız şimdi. 59, Ethereum 11, Adır tarafı da 30 olarak devam ediyor. Bakalım Ripple'la BNB'nin kapışmasında aynı şekilde devam burada. Bitcoin, Ethereum, BNB, Ripple. Dominansı ara ara anlatıyorum. Burada yine yanıldığımız şey, burada para 3 yerde, yani toplam bir para var. Sıkıyorum 1 trilyon dolar. Bu 1 trilyon doların %59'u Bitcoin'de ne yapıyor? 600, yani 600 civarı işte. Ethereum'da 11'i, hani Other tarafında da 30'u. Yani buradaki mevzu bu. Yani burayı insanlar şey sanıyor. Fiyatın direkt etkisi var. Etki değil. Fiyat da çok bağımlı değil burası. Burada paranın nerede olduğuyla alakalı. Yani bir kutuya para atıyorsun. O dağılım burası yani. Para şu an Bitcoin'de çoğalarak devam ediyor. Yani bu ne demek tabii? Alt taraftaki paritelerden para çıkışı fiyata öyle etkisi var. Yoksa birebir hani işte ben aldım Ethereum 10 dolar, şey 10 bin dolar. Bunun alakası yok yani. Gelelim aylık, günlük, haftalık bakalım. Ha, oradan şeye bakmadım, 100. pariteye, ama hadi onu da klasiğimizde yapalım. Belki aynısı duruyordur. Ay varmış. Ayı da ekleyelim. Gel bakalım. USDT. Aslında bunun Binance tarafını alayım ben. Yani burada Binance tarafını almamda şeyle ilgili bir durum yok. Hani ben o borsada işlem yaptığım için orayı alıyorum. Yoksa Binance, OX, bilmem ne, hepsi benim için aynı. Kayı. Bunu daha önce bakmışız. Güzel. Ee, evet. Daha önce bakmışız. Şurada bir dönüş aramışız. Aslında aşağı yapmış ama olmuş. Zaten bizim hedeflerimize de gelmiş. Yani burada onu görüyoruz. Bu aralıkta bakmışız. Şunu bir geri alabilirsem. Güzel. Yani burada hedeflerimiz tutmuş. Aslında en güzel bölgemiz de şurasıymış. Bunu da niye koyuyoruz? 10 Ekim bölgesi burası. Hani şunu bir çoğaltalım. Ne oldu? Klonlayamadık mı? Klonla. Yes. Bunu atalım şuraya. Bunlar bize bir kılavuzdur. Yarın öbür gün bu tarz şeyler yaşayacağız. Eee, atıyorum işte Şubat bilmem ne olacak. Şimdi o da tutarmış burada. Yo işte bilmem kim Şubat'ta şöyle olacak dedi. Patlarmışız oradan, yani olumlu anlamda, ama tabii böyle bir şeye gerek yok. Bakın şurada zaten çok güzel bir sinyal vermiş aslında. Çoğu parite bunu yaptı da. Bakın şurası 8 Ekim'de o kadar belliydi ki şey, çat diye, ama tabii bu kadar düşüşü ben o zaman da konuştuğumda, yani bu düşüşü beklemiyordum ama düşüş bekliyorduk. Neyse, buradaki durumda yani şu benim için çok böyle yeterli mi değil, ama ufak ufak yukarı düşünülebilir. Şöyle yapalım, LDO ile devam edelim. LDO'da ne dedik? Yukarı yön için buralardan artık risk alınması gerekir. En azından bakın şu bölgelerden alırsın, 47'de satarsın. Ne veriyor mesela, bakalım. Bir boyu açtık. Ee, buradan oradan almadık da şuradan aldık. İşte %15 civarı bir kar. Yani ayı bölgesindeyiz, ayıdayız. Yani bu kadarlık karlara da yetinmek lazım. Şimdi gelelim bizim borsamızla başlayalım. Günlük baktığımızda burada net olarak düşüş olması gerektiğini söyleyebiliriz. Ya da uzun vade ve kısa vade olarak gidelim bence. Aylıklar. Bu aylıkların en tepede dönmüş bir ay önceki bölge burası. Oradan bir ret yedi. Ben artık burada düşüş yönlü işlem düşünmek daha mantıklı uzun vadede. Kısa vadede de
haftalık baktığımızda yine kanal üstüne 260'lara doğru gitse bile düşüş düşünmek mantıklı. Günlükte zaten net olarak düşüş düşünmek mantıklı. Burada ben hani beklentim açıkçası aşağıki bölgeler, ondan sonra aşağı bölgeler geldikten sonra tekrar yukarı yön için düşünürüz, bakarız. Aynı şeyi Ereğli için konuşabilecek miyiz bakalım. Ereğli, evet. Ereğli de şurada bir kırılımdan ziyade red yemiş yukarı doğru. Ama benim için burada artık 30 bölgesi net bir red bölgesi. Haftalıkta da aslında çok farklı bir senaryomuz yok. Ufak ufak düşüş düşünmek mantıklı. Günlükte de aynı şekilde. Yani bu Tüpraş ve Ereğli'nin orta uzun kısa ne yaparsan yap düşüş yönünü düşünmek, hatta onu bekleyip o sabrı göstermek mantıklı bence. Türk Hava Yolları için günlükte net olarak artık düşüşü düşünmek mantıklı. Haftalıkta biraz daha olumsuz değilim açıkçası. Şu mor bölge, yani 308, 310'lar civarından da düşüş olabilir ama o kadarlık, yani böyle uçuş kaçış olayı yok. Aylığında baktığımızda burada aslında şunu göreceğiz senaryo olarak bence. Hani şurası bir bölge. Burada git gel yaptı. Bunun aşağı kırılıp düşmesi mantıklı. Ne zaman bu yukarı yönlü kırılım olur tabii ki şuralarda, o zaman farklı şeyler konuşuruz ama haftalık günlükte bakınca aşağı yönlü daha böyle yatkın geliyor. Bakın aynısının tabii biraz önce Türk Hava Yolları'nda konuştuğumuz şey burada da var. Burada da şu bölgenin 17 küsurun üstündeki seviyeler çok yukarılara götürebilir. Aylık daha yeni kırılım olmuş. Burada hiçbir dönüş yakalanma durumu da yok. Haftalıkta da güzel giden bir parite. Gayet. Bunu çok aşağılarda konuşmuştuk bu pariteyi. Yaklaşık şuralarda. Ekim, yani 11 küsürlerde. Oradan beri de 16. Bakalım ne kadar. Hadi biz şuralardan düşünsek. Evet, %40'lık neredeyse, çok iyi para yani. Bunlara da gireceğiz artık ufak ufak. Burada dönüşü yakaladık demek için erken mi, yarın da görelim. Yarın da bu seviyede veya altında kalırsa evet ilk sinyali almış oluyoruz. Ama buralardan bu pariteye girmek riskli. BCH. Gel bakalım BCH. Evet, BCH'nin orta uzun vadesinde düşüş konuşmak çok net mantıklı. Burada düşüş senaryosu 670'lerden sonra bozulur. Onun dışında düşüş konuşmak mantıklı ve aşağıda aslında 444 bölgesinden sonra bizi yukarı atacak hiçbir bölge yok. Haftalığına bakalım. Haftalıkta yeni kırılım oldu. Burada şimdi bir toparlanma olsa bile 600'lük düşüş tekrar devam edecektir. Günlükte de bu haftalık dediğimiz şeyi yapacak gibi şu morlu bölgeye doğru bir yükseliş, sonra daha büyük bir düşüş mantıklı duruyor. Gelelim linke. Aylık bakalım şöyle. Link aylıkta zaten kesişimini yapmıştı. Bakın bu burada yaptı. 1, 2, 3. ayında aslında 3 ayda düşen bir parite. Burada kritik bölge şu 10 Ekim bölgesi, 8'in altına atmaması gerekiyor. 8'in altındaki bölgeler bizi 5'lere kadar götürür. Yani o belli zaten. Haftalığı kötü değil demek için şuradaki yapı gibi lazım ama burada da aşağı kırmış. Şimdi günlüklerden destek alabilir ise biraz toparlayacak gibi duruyor. Yine mor bölge bence yukarıdaki hedef. Ee, Günlükte bakalım. Yani günlükte de böyle dönüşün ufak, yani öyle diyelim. Hatta şunları da silelim. Bizim buradaki hedefimiz oldu. Ee, Yani bu seyrin yukarı devam etmesi lazım. Yarınki durumda buranın altında kalmazsak biraz olumlu bakabiliriz.
En azından 11 ve işte şu 13 bölgelerine kadar gideri var. Ee, TRX'e bakalım aylıkta. Evet, TRX için de aslında aylıkta iyi bir şey söylemeyeceğiz. Ee, Olumlu değil. Şöyle olumlu değil. Şunu bir sileyim. Bunun da şimdi ne olduğunu hatırlamadım. Ya TRX için aylık baktığımızda, biraz orta uzun baktığımızda oluşabilecek senaryo şundan ibaret olacaktır muhtemelen. Yani şu seviyelere tekrar çıksa bile aylık kesişim, yani muhtemelen şu aşağıki bölgelere gideceğiz. Öyle duruyor yani. Aylığı iyi değil. Haftalık bakalım. Haftalıkta da direnmeye çalışıyor, öyle diyebiliriz. Tekrardan şu 27 bölgesinin destek olarak çalışmasını bekleyecek bir parite. Günlükte dönüş henüz yakalanmış değil. Bu parite özelinde. Yani şu bölgeler, yine 27'ler sanki daha olumlu gibi duruyor. Henüz bir dönüş yakalanmış değil burada. Sol, yani günlüğü fena değil gibi ama aylık ve haftalığına da bir bakalım. Aylıkta da zaten aşağı yapmış. Burada da yine bir iki üçüncü ay. Yani 3 ay boyunca aşağı. Yani biz mesela hep uzak gelen şeyler ama bakın zaten şurayı ne zaman aldım bilmiyorum. Çizmişim burayı. Bakın şu bölge. Hop. Böyle yaptığımızda yine oraya gelmişiz. Neresi burası? 2024. 24 Ocak şey, Oktober mı yazıyor? Ocak. Yani 2 sene önceki bölgeyi test etmiş parite. Bunu bir sileyim tekrardan. Şimdi orada oluştururuz. Sol açısından işler sanki çok burayı test etmiş. Gerçek aşağıda bizi tutacak bölgenin 39-40'lar olabilme ihtimali var. Yani böyle bir düşüş senaryosu var gibi duruyor. Biraz olumlu gideriz ama sonra bu geçen hafta gibi aşağı doğru bir yön olur ise o bölgeler var. Haftalığında da henüz net bir dönüş sinyalimiz yok. Net olarak belli. Günlük bakalım. Günlükte de yani bugün şu 96'ın altına atmadan devam etmesi lazım ki bir şeyleri burada da desteğe dönüştürebilelim. Runda şu hedefimiz olduğu için bunu da hop şöyle silelim. Pardon. 2 günlük. RAM tarafında günlüğünde bence destek olarak güzel. Aylık bölge de var. Şimdi bir haftalığına da bakalım. Haftalıkta zaten henüz bir desteğin D'si bile yok. Burada da aslında baktığımızda işler acısı bir senaryo ile karşı karşıyayız. Yani baktığımız senaryoda böyle aylık bakarsak zaten e, yani göreceğimiz senaryo, bakın şöyle yapalım. Şimdi bu 2020 Ekim. Hani işte insanlar hep diyor ya, işte o fiyatlar oralara gelmez, fiyatlar buralara gelmez. Ha, bizim şeyi de az açalım, hep unutuyorum onu. Zararımız da görünsün burada. Yani kâra geçeceğimiz zaman tabii hayaliyle açıyoruz. Geçeriz diye. Açıkçası kendi adıma şeyim yok. Neyse o. Kâr varsa kârdır, yoksa zarardır. Bu kadar basit. Yani kimseyi, kendimizi kandırmaya gerek yok zaten. Burada hani şeyden bahsediyorum hep. Yani bakın şurası 579. Hatta şunun dibi 370 küsür. Ne zamanmış burası? 6 sene önceki fiyata gelmiş parite. Ee, Şimdi tabii mesela 6 sene önceki fiyata gel. Vallahi kusura bakmayın.
Gerçekten beni de zorluyor ama atlatacağız. Bu 6 sene önceki fiyata geldi. Burada 11'den geldi mesela. 2024'te 11 dolarmış. E, Yani düşündüğünüzde hani buradayken şunu diyordu insanlar. Ya işte şuralara 3'lere gelirse ben kesin alırım. İşte burada şimdi işte ayı bölgesindeyiz yani ayı. Burada alacaksın. Burada buralara gelme ihtimalini de düşüneceksin. Sıkıntı değil diyeceksin. Alacaksın. Güzel bir bölgede yani ayı bölgesi olarak. Ama günlük bu haftalığını konuştuk. Gel bakalım FED bunda yatırım yaptık. Durumumuzu bakacağız şimdi. 2020 neredeyse bakın çoğu parite 2026 sene önceki seviyelerine gelmiş yani. Gerçekten bu belki bir fırsattır. Ee, Yani öyle baktığımızda ne görüyoruz? Mesela farklı bakış açılarıyla bakalım. Böyle baktığımızda çok da bir şeye benzemese de böyle yani bir şeyler böyle alacaksak hani diyoruz ya hep böyle işte burada almak lazım. Tamam or seviyedeyiz işte al. Ama yok. Biz ne zaman alacağız? Mesela bu parite atıyorum işte şuralara gelecek 2 dolara orada alacağız. Yani o yüzden bence seviye olarak güzel seviyede ayı bölgesinde olan pariteler. Ama yani daha düşükten alır mıyım? Olabilir. Tercih meselesi. Haftalık baktığımda da bence hani yapı olarak güzel duruyor ama henüz bir böyle yukarı yönlü işlem ve şeyi vermiş gibi değil. Şu 11 küsur gelme ihtimali hala var. Günlük baktığımızda da yani ya dediğim gibi bugünkü senaryonun eksiye geçmeden devam etmesi lazım. En azından yarın da. Böylece bizim günlük seviyelerimiz aşağılara gelecek ve onlar bize dirençten desteğe geçecek. O önemli bir durum. Bakın burada 10 Ekim bölgesini aldı aday için. Ben hep söylüyorum ben 10 Ekim bölgesini alan paritelerde ben işleme dahil olurum. Olmak mantıklı bence. Bunun yani eğer trade yapıyorsak olmak mantıklı. Burada da baktığımızda açıkçası 21 Ocak seviyelerine kadar düşmüş bir pariteden bahsediyoruz. Yani buralarda alacaksın, bekleyeceksin yani ya da hiç o zaman yatırım yapmayacağız. Buna geliyor iş. Daha aşağı gitmez mi? Gidebilir ama yani yatırım öyle olmuyor tabii ki. Haftalıkta da net bir dönüş sinyali yok. Yani benim için bu hafta bir önceki haftanın üstünde kapanması gerekiyor. Biraz daha garanti almak için. Ama günlükte dediğim gibi şu 10 Ekim bölgesinin altına sarkmazsak en azından 39 hedefimize gideriz diye düşünüyorum. Neo güzel bir hareket yapmış günlük olarak baktığımızda hiçbir şey bırakmamış bize sıkıntı böyle daha rahat bir hareket. Bakalım Neo'yu ben çok eskiden alıp sattığım için bakın çok işlem yapmıştım burada. Şu senaryo hop tekrardan bir senaryo olabilir. Belli yediler. Hayal değil yani bunlar. Ama tabii şurası bence yani 40 dolarlar güzel seviyeler. Gitmez değil. Gitmez değil ama bakacağız. Burada şimdi aylıkta bir olumsuz senaryoda değiliz. Yani aylık gerçekten alınması gereken bölgeler. Bu arada hani ben size alın diye bir tavsiye veremem. Herhangi bir parite de söyleyemem ama bence iyi durumdalar yani. Çoğu parite aylık olarak. Buralarda alıp atıyorum işte %50 kâr var da satarsınız. Yani daha aşağı giderse de bakiyeniz olması lazım ekleme için. Benim şahsi beklentim günlük kısa vade tekrar yukarı daha doğru geliyor bana. Neo açısından haftalıkta henüz net bir teyit almasak da günlük olarak bence o fitili eşlemiş gibi duruyor. Şu bölgeye 3 küsür
En azından bakış 3.87'lere doğru bir gidecektir. Sonra bakılır. BNB, BNB. BNB de kendi bir dönüş arıyor. Bunu görüyoruz. Aylıkta net olarak çok kötü bir düşüş olacak belli. Güzel de bir düşüş olacak. Tekrardan muhtemelen bu senaryo mantıklı olabilir. Ondan sonra aşağılara bir aylık kırılım olabilir. Muhtemelen şimdi piyasada toparlanacak gibi biraz. Hani bu da doğal olarak böyle bu hareketi yapacak. Ama açıkçası yani aylık kesimi de olmadı. Onu da ihmal etmeyelim. Şimdi burada haftalıkta net bir dönüşümüz yok. O yüzden biraz daha kısa vadeye gideceğiz. Burada da böyle direnmeye çalışan bir harita var. Bir hafta önceki bölge, bir aylık bölge, 3 gün önceki bölge. Hani burada bir gün daha yine aynı şekilde beklemek mantıklı olabilir. Olumsuz değil ama beklemek mantıklı olabilir. CZ açısından şu bölgeyi almak 10 Ekim bölgesi olumlu yukarı yön için. Risk alınarak işleme dahil olunabilir. Buradaki süreç bence şu şekilde olur. Günlükler biraz olumlu gittiğini varsayıyoruz. Yine şu bölge bir red bölgesi olarak çalışacaktır. Muhtemelen aylıkta da aynıdır diyecektim ama aylıkta henüz kırılım olmamış. Burada işler şimdi tabii değişti. Şöyle olumlu anlamda değişir. Bunları bir alabilirsem buradan direkt silebileceksem. Heh. Şimdi burada baktığımız şey bakın şuradaki gibi yine yani sanki bizi tekrardan şu 120 çok daha önce konuşmuştuk bunu. O bölgelere taşıyabilir aylık baktığımızda. Ama aylıklar biraz biliyorsunuz uzun periyotlar. Yani şu senaryonun olması, aşağılara gelmesi bizi şaşırtmaz. Bence genel olarak CZ'de senaryo olumlu gibi duruyor. Doğa gelelim bakalım aylıkta. Bu da üçüncü aydır. Aşağıda yeşil olarak başladı. Fena değil. Tam bir dönüş yakaladık demek için erken ama bakalım. Haftalığı da fena değil. Yine dediğimiz gibi burada tam bir dönüşlük senaryomuz yok. Burada şimdi o zaman günlüğe gidiyoruz. Haftalık aylıkta bir şey yakalayamıyorsak günlükte ne var elimizde? Günlükte şu 10 Ekim bölgesinde almış olması bence çok olumlu. Buradaki senaryo 10 Ekim bölgesine kadar aşağı doğru gelse bile yukarıda hedef olarak belirlediğimiz bölgeye gidecektir diye düşünüyorum. En azından ondan sonra bakılabilir. Burada şu düşen bir trendi vardı. Onun devamında yukarı yapacaktır. Yani şu dipler hep aşağılarda oluyor. O sıkıntı ama bakın şurada da ne kadar güzel muazzam bir düşüş kırdı ama gitmedi yani. Piyasada hacim de lazım, para da lazım. O yüzden günlük takip etmeye devam. Burada hedef olarak yine dediğim gibi şu yukarıdaki ilk bölge seçilebilir. Petrol tarafında aylık baktığımızda duruma, senaryoya bakalım ne veriyor bize. Aylık baktığımızda yükselişi görebiliyoruz net olarak. Maalesef petrolde bir yükseliş öngörmek mümkün. Şu 87 bölgesine doğru. Haftalıkta ne görüyoruz? Haftalıkta da yani şu çekilme tekrar artıya geçecektir gibi duruyor. Günlüğe geldiğimizde de bir düşüş. Şimdi diyeceksiniz ki haftalıkta bir olumlu şöyle bilmem ne. Şimdi burada senaryo şu şekilde. Yani burada olumlu bir senaryo olacaktır. Ama bu düşüşü geciktirir günlük olarak. Zaten bunun gecikmesi de o haftalık oluşumu yaptırır. Sonra beraber düşerler. Ama onun sonrası yine yükseliş olur. Çünkü aylıkta çok güzel. Burada senaryo bu şekilde. Ha baktığımızda zaten burada yükselen bir şekilde devam ettiğini de görebiliyoruz. Bazen uzaklaşmak da iyidir. Şöyle bakalım bakın şuradaki muazzam uçuş
nasıl gidiyor. Burada da şu bölge bakın, düşen bölgesi ama kırılacak gibi duruyor zaten. Daha uzun vadede bakarsak yine maalesef petrolde de bir yukarı yön düşünmek gerekiyor. Hı. Ya zaten hani bizim kendi adımıza baktığımızda ne olursa olsun biliyorsunuz, inse de çıksa da bize her türlü yani zamları devam. Ya burada şimdi mesela Bitcoin için de geçerli bir şey konuşacağız. Ben şöyle düşünelim. Bakın bu Ethereum mesela. Ethereum'da aylık kırılım. Şimdi günlüklerle haftalıklar ve aylıklar farklı. Şöyle farklı. Günlük dediğimiz şey çok daha kısa vadeli, daha kırılgan. Haftalık dediğimiz böyle biraz daha sert, yani etkisi de sert. Aylıksa komple, yani hem kırılımı zor oluyor, gidiyor geliyor gidiyor geliyor. Kırılımdan sonra da ne diyoruz? Çok sert hareketlerin olması muhtemel. Ama mesela burada e, Ethereum tarafındaki harekete bakıyoruz. Tutmuş. Yani onları da ihmal etmeyelim. E, Piyasaya biraz olumlu bakmamdaki senaryolardan birisi o. Bitcoin'de de sanki tekrardan bir yukarı bölge, o aylık kırılımın en azından olduğu bölgeye kadar bir test mantıklı duruyor. Ethereum'da da aylık bir kırılım oldu. Henüz bizi aşağıda karşılayan bir aylık bölgede yok. Burada süreç aşağı gidebilir ama haftalık baktığımızda da net bir, e, yani şu bölgeden hariç, mesela 1.500'lerden hariç bizi karşılayacak bir bölge yok. Burada önemli olan tek senaryo günlüklerin bizi tutması. Burada da henüz o net bir durumda değil. Hani ben olumlu bakıyorum ama bir gün öncenin altındayız. Yani bu bir soru işareti olarak devam. Aynı şeyi Ripple için de konuşuyoruz. Birebir aynısı. Bir gün öncenin oralardayız ama bu mesela biraz daha Ethereum'dan daha iyi. Burada bir destek olarak çalışan bölgemiz oluşmuş ufaktan. Haftalığına bakalım. Haftalıkta henüz net bir dönüş olmamakla beraber burası bir bir ay önceki, bir hafta önceki ve bir gün önceki bölge. Aslında önemli bir destek bölgesi. Ee, Aylıkta baktığımızda da yeni bir kırılım oldu. Şimdi hani demin Ethereum'da baktık. İşte bakın şurada kırılıma bakın. Ne kadar yukarıya. Bir ihtimal e, bu yay gibi attıysa, yay gibi de böyle, yani şu bölge hani destek olarak çok daha doğru duruyor aslında. Ya ama yani hareketsiz piyasanın bence olumlu yanında bu olabilir. Yani biz hani bu aylık kırılımlar, atıyorum işte 50'lerde değil de sallıyorum 1.200'lerde, 1.5'larda biterse çok olumlu bir senaryoya geçeriz. Niye? Çünkü bizim aylık bölgemiz artık 1.20, yani bizim düşeceğimiz yer orası olarak alabiliriz. Henüz net bir şey yok ama bütün senaryo orada değerlendirmek gerekiyor. SC açısından baktığımızda buradaki senaryo bence diğerlerine nazaran daha olumlu duruyor. Güzel bir bölge olarak çalıştığını düşünüyorum kendi adıma. Ee, Bakalım burada da haftalıkta da henüz net bir destek veya işte bir şey almasak da şu 10 Ekim bölgesi yine burada önemli. Günlüğe bakalım. Günlükte bir şey var mı? Günlükte de henüz net bir dönüşümüz olmasa da şu 2 günlük seviye önemli. Yani bugün böyle bu yeşillerle geçirirsek, yarından itibaren bu senaryo biraz daha pariteler lehine dönecek gibi duruyor. Gelelim IOTA'ya. IOTA'da biliyorsunuz, anlattım başta, bir zararım var. Daha doğrusu iki zararım var. Burada işler olumluya dönüyor. Evet, zaten senaryomuz belli. Şu 623'te ve 60'ta eklemem var. Oralara geleceğini artık düşünmüyorum açıkçası. Hatta şurada 646'da keşke şu gelip alsaydı, benim için işlemden çıkmak çok daha rahat olacaktı. Ee, Bu dönemde mesela bu 623 yerine 624'ten dönüyor falan.
yaşıyorum yani bunu maalesef birazcık şu düşüşü kurgulayıp burada işleme dahil olmamak falan bunlar da benim kendi düzeltmem gereken şeyler diye söyleyeyim ama gerçekten de doğru yerlerde işleme girdim. Bazen de şansta diyelim olmuyor ama en azından o işleme girdikten sonraki süreçteki yönetimim doğru gidiyor gibi. Zaten benim bütün kafa yapım bu. O disiplinlerimden hiçbir şekilde vazgeçmiyorum. Günlük baktığımızda durum olumluya dönmüş durumda burada. Haftalıkta net bir şey yakalamadık çünkü haftalık bölgelerin hepsi yukarıda. Henüz haftalık bir bölge kazanmadık. Aylıkta ise ben yine burada açıkçası önemsediğim yani aylıkta destek olarak çalışmasını beklediğim bölge şu çizdiğim bölgeler muhtemelen oralar çalışacaktır diye tahmin ediyorum. Zaten bakın orası da yine 2020 bölgesi. Yani öyle bir senaryodayız ki böyle 2020'de o 21 senesi tabii işte ki boğada bakın nereye gelmiş 2.60'lara gelmiş. Şimdi oradan mal aldık diyoruz ki acaba işlemden çıkabilecek miyiz? Çok enteresan bir dönem yaşıyoruz yani ben kendim de yaşıyorum ve sorguluyorum da ama böyle piyasa benim için önemli olan şimdi bu işleme dahil olduysam ilk etapta bu işlemden en az karla çıkmak. Ben o şekilde kurguluyorum işlemlerimi. Genel olarak sonuçta işlem içerideyse en az karla çıkacağız. Burada Bitcoin tarafında bütün belirlediğimiz şeyler çalıştı maalesef. Şu 76 bölgesine geldik. Hatta 74'e kadar da düşmüş. Sonra bizi karşılayacak bölge 65. Şu aşamada orayı aslında çok düşünmüyorum. Yani haftalık çok güven vermese de günlük yarın da böyle geçirirsek o günlüklerin desteğini alıp tekrardan yukarı en azından şu kırılım bakın 93 bölgesine kadar olmasını bekliyorum. Buradaki düzen ne zaman bozulur bu düşüş düzeni? Artık bozulması için bizim pardon bozulması için burada tekrardan gerçekten 93'ün üzerinde kalıcı olmamız lazım. Onun dışında 93'lere gelmesi buradaki e, 65 veya daha aşağı diplerin senaryosunu değiştirmez. Aylık baktığımızda gümüş tarafında zaten zirvede olan bir parite. Ama ne görüyoruz artık bütün bölgeler yukarıda dirence dönüşmüş durumda. Tehlikeli. Aynı şekilde haftalıkta da aynı senaryo ufak ufak. Yani şu 56'lar falan gelmesi çok normal. Anlatamıyorsun insanlara. İşte o FOMO dediğimiz şey bu. Şuralarda herkes işte gümüş al bilmem ne al. Ya tamam tabii ki her videoda da söyledim yani gidiyor ve sonu yok gibi bir hedef koyuyoruz oraya varıyor hedef koyuyoruz oraya varıyor ama burada dahil olmak mantıksız yani mantıksız. Ha yine toplayıp uçabilir ama sen şimdi bu stresi yaşıyorsun. Aylık haftalık ve günlükte düşüş yönüne bakmak mantıklı. Altın için de çok farklı bir senaryo yok açıkçası bakın bütün bölgeler yukarılarda. Yani dirence dönüşüyor artık. Aşağıda bölge lazım. Haftalığı da çok güzel aşağı kırılım için. Altın biraz daha gümüşe göre daha nasıl diyelim? Yani şuraları aşmak zor en azından. Ve seviyeler çok yakın olduğu için daha rahat olabilir. Eee, Yani o şekilde orada da bir dönüş arayacağız ama daha erken. Dolar için normal şartlarda düşmesi lazım. Ama 45 hedefimiz devam. Batarya da bitmek üzere inşallah bitmeden yayını bitiririz. Bugün tam hazırlıklı olamadık herhalde. Burada günlük baktığımızda Total 3 için olumsuz bir senaryo yok. Olumluya dönüyor işler. Haftalıkta daha bir şey yakalayamadık. Yani bu olumluya dönüş işte yine kısa vadelik bir mevzu ve aylıkta da aynı şekilde bir kırılım olmuş gibi duruyor. Buradaki senaryo yine şu 900'lere doğru gelse bile o aylık devam eder aşağı doğru onu da görmek lazım. Aynı şey Total 2 için de geçerli.
Bütün bölgeler yukarıda. Sanki bu eee, bize verdiği şey bu düşüşün bir toplaması gibi duruyor. Burada total 2 içinde haftalık bir şey yakaladık demek erken. Günlük baktığımızda da daha çok böyle yeni yani biraz sabretmek lazım. Adı tarafında günlük seviye artık düşüşe daha meyilli gibi. Haftalıkta olumlu. Yani burası mesela çok olumlu duruyor. Senaryo olarak aylığına bir bakalım. Aylıkta da evet yani gayet iyi durumda. Yani keşke bütün pariteler şu senaryoda olsaydı. Gel bakalım dominans. Bitcoin dominansı ne olacak? Bitcoin dominansı biraz sabredersek çok sağlam çakılacak. Burada onu net olarak görüyoruz. Bu sonuçları olumlu olumsuz kısmına çakılırken bakarız. Haftalıkta henüz yeni bir kırılım oluyor. Muhtemelen e, kısa orta vade yükselişini yapacak 60'lara doğru. E, Biraz daha uzun vadede çakılacak. Yani burada aylık baktığımızda evet onu görüyoruz. Günlükte de muhtemelen yukarı yönlü devam edecek gibi. Şimdi bu ne ifade ediyor? Genel piyasaya baktığımız seyir bize ifade ettiği şey şu aslında. Biraz sabır edebilirsek ve işlemlerimiz patlamaz ise yani orta vade diyelim bize en azından 2-3 haftalık o haftalıkları kazanmamız lazım ki ondan sonra bu fiyatlar bence ucuz kalacak gibi duruyor. Ama tabii o süreçte lik olabiliriz, çok zarara girebiliriz. Bunlara yapacak bir şey yok. Herkese bol kazançlar. Güzel bir hafta olsun tekrardan. Biraz uzun oldu mecbur. Buna bakmayın. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.